Arkadaşlar merhaba, stajla ilgili çok fazla talep geliyor. Embriyoloji laboratuvarı bu aralar çok popüler ve biyologlar, moleküler biyologlar staj için çok fazla başvuruda bulunuyorlar. Benim aklıma bir fikir geldi. Şu an Covid nedeniyle stajyer kabul edemiyorum laboratuvara. Zaten çok kalabalık olmasını hiçbir zaman istemiyoruz laboratuvarları. Madem eğitim online oldu, biz de online staj ortamı yaratabiliriz diye düşündüm. Tabii buna da nasıl başlayalım? Önce laboratuvarı bir tanıtalım. Laboratuvarda hangi cihazları kullanıyoruz? Onlardan bahsedelim istedim. Şöyle bir laboratuvarın ön tanıtımını yapalım. Arkasından da yavaş yavaş laboratuvarda yaptığımız işlemlerden zaten bahsedeceğiz. Şimdi birazdan teker teker hangi cihazları ne amaçla kullanıyoruz onları anlatacağım size. Bu genel bir tanıtım olacak ama ayrıntılı sorularınız varsa tabii ki ne yapıyorsunuz? Videonun altına yazıyorsunuz, ben de cevaplıyorum. Evet, ilk durağımız İnkübatörler. Neden inkübatörler? Çünkü bir embriyoloji laboratuvarındaki en kritik cihazların başında geliyor inkübatörler. Ne işe yarıyorlar? Şöyle kısaca söyleyebiliriz. Aslında anne rahmini taklit ediyorlar gibi düşünebilirsiniz. Yani annenin o fizyolojik ortamını, yumurtanın, embriyonun olduğu, geliştiği ortamı taklit eden cihazlar bunlar. Peki nasıl çalışıyorlar? Farklı inkübatör çeşitlerimiz var. Bizim laboratuvarımızda hem konvansiyonel inkübatör kullanıyoruz hem de benchtop dediğimiz işte bu tezgah üstü olan inkübatörlerden kullanıyoruz. Şimdi birazdan çok kısaca, maalesef çok ayrıntıya giremiyorum ama dediğim gibi sorularınız olursa yine cevaplarız. İnkübatörler ne işe yararlar onlardan bahsedeceğiz. Şimdi şu yanımda gördüğünüz bir konvansiyonel inkübatör. İçerisinde %95'in üzerinde nem var. Artı içerisi 37 derece tam bizim istediğimiz vücut sıcaklığında. Çünkü embriyonun bu sıcaklığa ihtiyacı var ya da gametlerin bu sıcaklığa ihtiyacı var. Ve belli gaz oranlarında çalışıyorlar. Neden? Çünkü içeride kullandığımız kültür solüsyonlarının istediğimiz pH aralığında olabilmesi için belli derecede karbondioksit gazı altında kültür edilmeleri gerekiyor. Bu sebeple biz normalde odada bulunan karbondioksitin çok üzerinde bir karbondioksit oranını bu inkübatörler içerisinde kullanıyoruz. Bir de ne var dedik? Tezgah üstü inkübatörlerimiz var. Bunun konvansiyonel olan inkübatörden farkı gördüğünüz gibi tek gözleri var. Artı içerisinde nem yok arkadaşlar. En büyük farkı bu. Yine bu inkübatörde 37 derecede çalışıyor. Artı yine karbondioksit değerimiz %6 civarında biz çalışıyoruz ama başka laboratuvarlar başka karbondioksit değerleriyle pH'larını istedikleri aralıkta sağlayabiliyorlar. Bir de hali hazırda şu an düşük oksijen seviyelerinin embriyo gelişimi üzerindeki pozitif etkileri kanıtlanmış olduğu için de inkübatörlerimizde yüksek değil, daha düşük oranda oksijen değerlerini kullanıyoruz. Şimdi invert mikroskop. İşte karşınızda invert mikroskop. Benim en sevdiğim cihazlardan bir tanesi. Neden? Çünkü bütün mikro manipülasyon işlemlerini bu cihazda yapıyoruz ve ben bu işlemleri gerçekten çok seviyorum. Nedir bu işlemler? Özellikle ICSI dediğimiz intrastoplazmik sperm enjeksiyonu işlemi, yani dölleme işlemi aslında, halk diliyle öyle söyleyebiliriz. Onun yanı sıra lazeri burada yine kullanıyoruz. Bir lazer ataçmanı var, bir kamera var, bir de lazer ataçmanı var, cihaza bağlı. Aynı zamanda burada yaptığımız işlemleri de buna bağlı olan bir software'de gözleyebiliyoruz. Hasta kayıtlarını yapıp hasta embriyolarını fotoğraflayıp buradan rapor verebiliyoruz. Bunun ısıtıcı bir tablosu var çünkü dışarıda yaptığımız işlemlerin de muhakkak ısıtıcı tablolar üzerinde olması gerekiyor. Çünkü laboratuvarda temel amacımız bu fizyolojik sıcaklığa çok yakın bir sıcaklıkta gametlere işlem yapmak. Dolayısıyla kullandığımız bütün cihazlarda muhakkak 37 derece civarında sıcak tablolar üzerinde çalışıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Laminer flova yani steril kabin. İşte bir laminer kabin yani steril kabin. Bu içerisinde 2 tane steril mikroskopumuz var. Tabii teklileri de olabiliyor başka laboratuvarlarda. En büyük amacı bize steril, partikülsüz bir ortam yaratmak. Neden? Çünkü bütün gametler, yine spermler, yumurtalar ve embriyolar bu laminer kabin içerisinde işlem görüyor.
Dolayısıyla içerideki basınçla birlikte içerideki partikülün sıfır olduğunu biliyoruz. Bundan eminiz, düzenli olarak da bunu kontrol ediyoruz. Burası kriyo odamız. Kriyo odamızda nelerimiz var? Dondurma tanklarımız var. İşte bu tankların içerisinde eksi 196 derecedeki sıvı azot var. Ve bu sıvı azot içerisinde biz dondurduğumuz embriyoları ya da gametleri saklıyoruz. Tabii embriyoları ve bu gametleri güvenli bir şekilde saklamamız gerekiyor. Dolayısıyla da sürekli tankların içerisindeki sıvı azotu tazeliyoruz. Sürekli yenisini ekliyoruz. Dolayısıyla içiniz rahat olsun diyebiliyoruz. Embriyolojiyi bitirdik. Şimdi geldik androlojiye. Biliyorsunuz ya da biliyorsunuzdur diye düşündüm ama bir tüp bebek merkezi embriyoloji ve androloji laboratuvarlarından oluşuyor. Embriyolojideki cihazları kısaca tanıttık. Şimdi androlojiye geldik. Biraz daha küçük bir laboratuvar. Burada sperm sayımı, sperm hazırlanması, yani sperme dair işlemler yapılıyor androlojide. Ne kullanıyoruz? Makler kamerası dediğimiz şu cihazda biz spermlerimizi sayıyoruz. Tabii bunun içinde kullandığımız bir faz kontrast mikroskobumuz var. Yine steril kabin içerisine yerleştirilmiş. Spermleri yıkarken, hazırlarken tabii bir de sentrifüje ihtiyacımız oluyor. Kullandığımız cihazlardan bir tanesi de bu sentrifüj. Artı spermlerimizi yine kapasitasyon için bir etürde tutmamız gerekiyor. Kullandığımız bir de etürümüz var. Gerekli sıcaklığı sağlayan. Androloji küçük bir laboratuvar. Bu kadar cihazla burada harikalar yaratıyoruz. Laboratuvarlarımızı kısaca anlattım. Ekstra gördüğünüz, duyduğunuz, öğrenmek istediğiniz cihazlar varsa bunlarla ilgili sorular sorabilirsiniz. Tabii ki kullandığımız ekstra başka kameralar var ya da başka sistemler var ama bunlar biraz daha detaylı bilgiler. Bunları ayrı bir video çekeceğim ve anlatacağım tekrar. Umarım kısa da olsa faydalı bir video olmuştur. Kısa bir tanıtım turu yaptık laboratuvar içerisinde. Umarım bugünler geçer. Laboratuvarın içinde sıcağı sıcağına da bunları görme fırsatınız, öğrenme fırsatınız bir gün olacaktır diye düşünüyorum. Hepimiz bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.